Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Mucize yufkalardan bir tanesine daha şahit olacaksınız. Hamur yoğurmayacağız, oklavayla açmayacağız. Evinizde herhangi bir silikon fırçayla bu şekilde incecik yufkalar kolayca yapabileceksiniz. Beklemeden yapabileceksiniz. Hemen tarife geçeceğiz. Önce bir bulamaç gibi bir yufka hamuru yapmamız lazım. Dediğim gibi fırçayla süreceğiz. Yapışmaz bir tava ile birlikte de işimizi kolaylaştıracağız. Burada un ölçüleri ve su ölçüleri elbette ben ne kadar kullandığımı yazacağım. Fakat mutlaka videodaki kıvama dikkat edin. Çünkü her un aynı suyu kaldırmaz. O yüzden böyle akışkan fırçayla sürülebilir bulanıklıkta bir hamura ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi 500 mililitre su ilave ettim. Ilık su ilave ettim. Hatta biraz sıcağa yakın da olabilir. Tuz ve unla birlikte karıştırıyorum. Şimdi birebir ölçü, yani 1 su bardağı una 1 su bardağı ılık su gitti benim tarifimde. Kullandığım unun markası da Hekimoğlu un. Yaklaşık protein oranı 10 gibi. Protein oranı hamurun ne kadar gluten içerdiğini aslında ortaya koyar. Hamur un alacağınız zaman kenarına bakın. Kenarında yağ oranları, protein oranlarının yazılı olduğu tabloda protein yazar. O 10 üzerindeki unlarda genelde su aynı kaldırır. Bu detayı da sizlerle paylaştıktan sonra görmüş olduğunuz gibi biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Niye sıvı yağ ilave ediyorum? Çünkü hamur esnek olsun, kırılmasın, birbirine de yapışmasın istiyorum. İşte bu yüzden sıvı yağ ile birlikte hamuru tamamladım. Şimdi kapağını kapatacağım. Bir gluten ortaya çıkması için 30 dakika kadar dinlendireceğim. 30 dakikanın sonunda hamuru şöyle bir karıştırıp bakıyorum kıvamına. Ve daha sonra bu içindeki en ufak bir pütür dahi kalsın istemiyorum. Düzgün bir yufka elde etmek için pürüzsüz bir hamura ihtiyacımız var. İsterseniz bir blender sokun işin içine. Dilerseniz benim gibi süzün. Süzdükten sonra artık gerisi çok kolay. Bir tane yapışmaz, yanmaz, yapışmaz bir teflon tavaya ihtiyacımız var. Bu granit olur, teflon olur, artık evinizde ne varsa. Ama yapışmaz özelliği olması çok önemli. Hatta bu tarifin olmazsa olmaz. Böyle bir yumuşak silikon fırça kullanacağım hamuru tavaya sürmek için. Bir taraftan tavayı ocağa koydum. Hafif sıcak, yani çok hararetli bir sıcağı yok. Biraz sıcak. Üzerine koyduğum zaman görüyorsunuz, bakın sürdüğüm zaman hemen kurumaya başlıyor hamur. İncecik güllaç yaprakları gibi yapraklar elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle 1-2 tur kadar üzerinde gezdiriyorum. Alttan tava gözükmeyene kadar her tarafına sürüyorum. Ocağın üzerine alacağım. Ocağın üzerine çok kısa sürede, yaklaşık 15-20 saniyede artık yufka haline gelecek. Dilerseniz iki taraflı pişirin, dilerseniz tek taraflı pişirin. Bu sayede kolayca yufkaları elde edebileceksiniz. Şöyle bir kenarından kaldırıyorum ve yufkam artık hazır. Yeni yufkayı sürmek için her zaman ocağın üzerinden tavanızı kaldırın. Bu sayede her tarafına eşit şekilde hamur süreceksiniz. Sürerken bir de hızlı hareketlerle hamuru sürün. İşte bu yüzden çok ama çok cıvık bir hamur yoğurduk. Yani ne kadar cıvık bir hamur yoğurursanız hem sürmeniz o kadar kolay olacak, hem homojen bir şekilde bütün tavaya dağılacak. Bakın bu kadar kısa sürede yufkalar hazır. Ben şimdi bu tarifi lumpia diye dünyada birçok kanalda gördüm. Lumpia diye yapıyorlar bu yufkaları. Merak edip yaptım. Önce bir denedim. Daha sonra onlardan bir börek yaptım. Bir tadına baktım. Bakalım yufka gibi mi olacak, krep gibi mi olacak diye. Gerçekten yufka gibi oluyor. Hatta dışı çıtır çıtır oluyor. Biliyorsunuz krepte çıtırdamaz. Dışı her zaman yumuşak kalır. Bunu da size videonun sonunda bol bol göstereceğim. Bir tane güzel bir börek hazırlayacağım bundan hemen kolayca tavanın içinde. Ocağın harareti çok yüksek değil, orta hararette genelde pişiriyorum. Böylece tavada kalın olduğu için 20 saniyeyi bulmuyor bir tane yufkanın pişimi.
Mutlaka kenarda sürüyorum ve inceliğini görüyorsunuz, gayet ince. Tamamen soğuyan yufkalarımı şöyle size göstermek istiyorum. Birkaç tane böyle başlarda belki delikli delikli yapabilirsiniz. Ama bir iki tane sonra hemen alışacaksınız. Hiç önemli değil. Bir tava böreğinde kullanırsınız, bir gözleme yaparsınız, bir fırın böreği yaparsınız. Özellikle ıspanaklı börekler için bence çok ideal bir yufka. Çünkü mukavemetli aynı zamanda. Yani içi hamurlaşmaz. İster ıspanaklı ister peynirli yapın. Ben şimdi sizler için bir kaşarlı sucuklu gözleme hazırlayacağım tavada pratikçe. Yufkaları nasıl saklayacağımıza gelirsek, buzdolabında bir hafta kadar tazeliğini korur. Oldukça esnek, yumuşak bir yufka. Ama dilerseniz buzluğa atıp daha sonra çözdürüp de kullanabilirsiniz. Kullanacağınız kadarını üst üste paketleyin. O şekilde buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Özellikle kahvaltıya akşamdan hazırlarsınız. Ertesi sabah sadece şekillendirip pişirmek kalır. İçlerini doldurup da o şekilde börek halinde de buzluğa atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet incecik yufkaları kolayca sadece bir fırça yardımıyla yaptık. Gerçekten mucizevi yufkalar diyorum ben bunlara. Kanalımda bu tarz birçok mucizevi yufka bulabilirsiniz. Yağlı kağıt arasında pişen mi dersiniz, buharla pişen mi dersiniz? Benim kanalımda bol bol yufka tariflerine ulaşabilirsiniz ve daha birçok tarife ulaşabilirsiniz elbette. Gördüğünüz gibi size göstermek için börek nasıl yapıyorum. Hemen böyle pratikçe bir börek hazırladım. Kaşar ve sucuğu rendeledim. İçine başka bir şey koymanıza gerek yok. Zaten kaşar yağlı, sucuk yağlı. Onlar içine bir yağ salacaklardır. O yüzden herhangi bir sos hazırlamadım. Tavada alt üst hafif yağlı bir şekilde pişireceğim. Tereyağdan da nasibini alsın diye bir ufak tereyağı attım tavaya. Tereyağı ile birlikte alt üst şöyle bir pişireceğim. Güzelce yapıştırırsanız arasında hava boşluğu bile elde edersiniz. Göstereceğim onu da. Hemen kısa sürede pişiyor. İstediğiniz iç harcıyla birlikte bu şekilde tavada hazırlayabilirsiniz. Böreklerim kızardılar. Artık onları servise alabilirim. Şöyle bir sesini duyurmak istiyorum. Bir çıtırtısını duyurmak istiyorum size bıçakla beraber. Gördüğünüz gibi yufkadan hiçbir farkı yok. Gayet güzel. Şöyle katlarını da göstereceğim bölükte. Çok lezzetli, çok pratik. Hiç ben oklava kullanamam, hamurla uğraşamam diyenlerin yapabileceği, bol bol yapıp buzluğa atabileceği çok pratik ve nefis bir tarif. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.